Bu tenin, bu göz renginin saç rengi ne olmalı normalde? Aa, bir bebek. Sence sarışın olmalı mı? Bence sarışın olmalı. Tuğçe'nin saçını çeneden yukarıya çıkartmam lazım. Yok, hayır. 3 kişiyi tamamen baştan yaratacağız. Ben çok Seçtiğimiz heyecanlıyım isimler. Şimdiden. Evet. Birinci isim. Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatte beni izliyorsanız YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size geçtiğimiz günlerde Instagram'dan söz verdiğimiz gibi 3 kişinin hayatını değiştirecek güzellikte bir dokunuş yapacağız sevgili Cemil'le. Cemil'le konuştuk, dedik ki hemen bir inceleme yapalım. Sonrasında neye göre karar verelim? Gerçekten değişimin ona çok yakışacağını düşündüğümüz, tabii ki her kadın bence değişimi hak ediyor ve her kadın bence zaten çok güzel. Sadece o değişime cesareti olması bence çok önemli Hazır bir faktör. olması, Hazır olması, her anlamda hazır olması çok inanması önemli. lazım. İnanması lazım, güvenmesi lazım gibi faktörler de var. Ben de işte size gözünüzün kapalı güvenebileceğiniz bir kişiyle yan yana geldim. Bu sebeple dolayı ben yani açıkçası gözüm kapalı 20 küsuratı artık bence boş verelim çünkü 20'yi geçtik. 20'yi geçti gidiyoruz bir şekilde. Gözüm kapalı, saçlarım emaneti bir insan zaten kendisini çok iyi biliyorsunuz. Şimdi sizlerden çok güzel fotoğraflar geldi. Altlarında minik mesajlarınızda yüzümüzde bir tebessümle okuduk. Dilersen hemen başlayalım Cemil. Bence Olur mu? hazırım Anlaştık. Peki ismi Çağla. Merhaba Çağla diyelim Merhaba öncelikle. Çağla. Bize bir mesaj göndermemiş olsun, biz seni çok seviyoruz. Fıstık gibisin maşallah diyor. Şimdi saç rengi nasıl, ten rengi nasıl, boyu nasıl, kendisini mesela boyu kaç, ben aslında çok merak ediyorum. Çünkü saç boyu keserken de sen Evet, zannediyorum çok önemli. boynunun ve boyunun uzunluğuna da dikkat ediyorsun. Neler Ki yapılabilir? buradan çok uzun değilmiş gibi ben gördüm boyunu. Üst bedene baktığım. Üst bedene baktığımda biraz fazla uzun buldum Saçını. saçını. Bence mutlaka biraz kısalması lazım ki onu böyle bedenini biraz daha uzun ki omuzlar güzel gözüküyor. Evet. Omuzdan daha çok ortaya çıkartalım. Mesela o body'sinin indiği siyah çizgi olan yere kadar bir saç kesinlikle. mesela. Bence müthiş olur. Ben rengini fazla sarı buldum cildine göre. Biz sarı çok seviyoruz, Evet, Cemil. ben de çok seviyorum. Ama bu doğru sarı değil galiba. Bu biraz beyaz gri sarı gibi. Bunlar da biraz artık Peki sence mesela yani üzerinden böyle bir filtre geçmek istesek mesela bu saçın ne renk geçmen lazım ten rengine göre? Gözleri de zannedersem koyu kahverengi. gözüküyor. Ben olsaydım mutlaka biraz daha bal rengi yapardım. Hani cildini ve şeyi öne çıkartırdım. Çünkü bu renk onun cildini geri plana atmış. Yani kaşı gözü güzel bir kıza Evet, benziyor böyle evet. ben baktığımda. Bal Mutlaka rengi, bal rengi yapıp şu boylarda bir tık hareketli, daha kısa galiba. bir tık daha Bir tık belki daha kısa. şöyle boylarda Daha yakışır kısa. diyorsun. Çok yakışır. Çok Tamam. yakışır. Biraz önlerinde hafif böyle bir kakilimsi bu shaggy dediğimiz hareketlerle çünkü alnı da biraz geniş gibi. Evet, bayağı bombeli güzel de bir Bombeli anı güzel bir var. anı var. Muhteşem dururdu. Çok güzel durabilir. Acaba bu Çağla bizim seçeceğimiz insanlardan birisi olacak mı? O güzel kadınlardan birisi olacak mı? Bilmiyoruz. Bakalım. Ama Evet. yine de olmazsa diye söylüyorum. En başından itibaren söyleyeyim. Cemil'in önerilerini mutlaka dinlemenizi ben açıkçası tavsiye ediyorum. Hemen geçelim. Rojda bize yazmış. Saç renginden hiç memnun değilim diye altına da not düşmüş. Sevgiler sana da Rojda'cığım buradan. Bakalım Cemil'e ne yorum yapacak? Rengi doğru mu? Kesimi doğru mu? Aslında böyle ilk baktığımda bazı güzel. Yani ben bazını sevdim. Sadece biraz ışıltıya ihtiyacı var. Çok Sanki. tek düze, değil mi? Yani göz rengi, evet. kaş rengi ve saç rengi çok birbirine sanki Çok birbirine yakın. gibi. Ondan biraz uzaklaştırıp bir parça böyle yüzünü bu şimdi yeni nesil face light'lar var. Yüzü aydınlatmak için yüzün çevresine yaptığımız teknikler. Çünkü yüzü çok ince. Evet, incecik bir yüzü var. İnce bir Doğrusu. yüzü var. Dudakları ince, uzun gözleri bir yüzü minik var. böyle değil mi? Dolayısıyla bu daha da inceltmiş yüzünü. Ama o ışık olunca renkler şöyle siyah beyaz gibi düşünürsek açık renk genişletir, koyu renk daraltır. O açıklık biraz böyle onu hem genişletip hem volüm verecek Biraz yüzüne. hava katacak yani katacak. anlamında saçına. Saç renginden hiç mutlaka memnun bu değilim önde demiş. evet. Kesimiyle ilgili ne Kesimiyle söyleyeceksin? de olsa bu mesela en kısa katının bir altında ben bu saçı keserdim. Şuralarda böyle Şuralarda bir şeyle keserdim kesip çünkü şöyle yandan atıp Orada falan. böyle sanki iki ayrı saç varmış gibi bak altı farklı üstü farklı gibi. Pek güzel bir kat kesilmemiş. Tabii yani kuaför arkadaşımız mutlaka yani eminim kendisi yeteneğini sergilemek istemiştir ama bence de ona uygun bir saç olmamış Ben bu saç. olsam o dediğin gibi yani şuradan aynı boylara yakın kesip böyle daha yüzünü ortaya çıkartmak isterdim. Peki, Rojda da böyle. Hemen geçelim. Mine, 33 yaşına giriyorum. Daha önce hiç saçımı boyatmadı. Beyazlarım artık köklü bir değişiklik istiyorum demiş. Vay. Peki, sevgili Mine 33 yaşında saçlarını hiç boyatmamış. Bir kere Bravo. tebrik ediyoruz. Ben de tebrik ediyorum. Nasıl durabildin bu renk kaosunun, bu kuaförlerin inanılmaz renk şeyinin içerisinde? Vallahi helal olsun evet. öncelikle. Ben beğendim bu koyu rengi. Mesela beyaz olduğu için Çok yakışmış. çok yakışmış ve Rengi çok çok büyük bir güzel. beyazı yoksa bence çok büyük bir değişikliğe gitmemeli.
Kendi renginden devam Kendi etmeli. rengini biraz böyle parlatarak, yani bu solukluğunu, bir de bu saça biraz bakım lazım. Kesim Biraz olarak mesela kesmek boyu? lazım. Mesela çok güzel dalgaları var ama bence o dalgaların hakkını vermemiş. Bu dalgaları Bakımsız duruyor çıkartıp biraz bakımsız saçı, böyle duruyor. söyleyebiliriz. Renk olacaksa da ne yapardım? Ben bu saça biraz bronz ışıltılar koyardım. Yani böyle çok yormadan, güneşten açılmış bir etki yaratmak isterdim. Onun dışında ben bu doğallığı seviyorum. Sadece bakımsız duruyor. Evet, biraz bakımsız duruyor. Sanki böyle köklü bir değişiklik istiyorum deyince benim aklıma şöyle bir şey geldi ama senin fikrini merak ediyorum. Mesela suratında da sanki öyle bir ifade var. Bizim Başak'a sanki böyle. Yani Evet. o ten rengi ve o saç Evet, rengiyle. Kahkülü olmayan, dümdüz böyle şöyle bir şurada evet, bir dümdüz güzel bir bob güzel olur. bob kesim Ve ve dalgalı kendi kullanmak. renginde. Kesinlikle. Gene beyazlarını kapatarak Aynen. da hani o gerçekten köklü bir değişim Bizim olabilir. resimde gördüğümüz kadar beyazsa bence zaten hiç bozmamak lazım şeyi belki de. Yani bu beyaz tene, bu saç rengi bence aslında çok güzel. Değişiklik olarak da belki sana Kesinlikle Cemil zaten. çok şahane bir kesim, böyle hafif asi bir kesimde yapabilir aslında. Çünkü Bakalım. yüz karakterini de çok beğendim, böyle kemikleri falan Benim de çok hoşuma gitti. Peki Mine, teşekkür ediyoruz. Ve geldik Seda'ya. 29 yaşındayım, değişmek istiyorum demiş. Sen değiş, o göz rengin değişmesin. Seda, çok güzelsin maşallah Evet, diyelim bir kere maşallah. öncelikle. Ama yani kimse yanlış anlamasın, bu sarışın olma hevesinde olan bizim gibi esmerlerin en sevmediği şey kızıla kaçan tonlardır. Açıkçası ben beyaz ten, bembeyaz tenli, ela gözlü çilli kızların dışında kızıl tonları, işte o ne renk diyoruz o? Ginger. Rengi dediğimiz Evet, onun olmamalı. açık. Esmerler asla olmamalı. O yani evet olmuyor gibi geliyor bana açıkçası. Bu renkte mesela bana aşırı böyle kasvetli, eminim sen de değişmek istemenin sebebi budur. Kasvetli, yaşlı bir renk mesela. Bence çok doğru bir şey. Yaşlı bir renk bu. Evet, Yani yaşlı. bunu biraz böyle enerjisini yükseltmek Ya lazım. yüzü Çünkü o kadar yüzü güzel bebek ki. gibi gerçi. Gözleri çok güzel. Çok güzel. Ne olur mesela böyle bir ten ve böyle bir, şimdi saçları kesat. Diyelim ki böyle bir beyaz ten ve yemyeşil gözleri var veya mavi, şu anda tam göremiyorum Ben ama de mavi yeşil arası. bu rengin, bu tenin, bu göz renginin saç rengi ne olmalı normalde sence? Mesela bu kızıl değil. Bir bakır olabilirdi mesela. Ben beyaz tenli kadınlarda Bakır da çok yakışır. acayip beğeniyorum. Böyle şey gibi. Nicole Kidman'ın bir bakırı vardır böyle. Çok güzel bir doğal bir bakırı var. Evet, olabilir. Ee, Marjinal sanki marjinal ama ise, ona evet. çok yakışırdı. Doğal bir renk istiyorum Cemil Bey diye geldi Doğal sana. olsaydı mutlaka o zaman ben bunu böyle koyu güzel bir kahve, çikolata kahveye boyardım. Öyle Böyle mi kırmızı olmayan. belki. Kırmızı olmayan. Kırmızı daha- olmayan. İçinde kırmızılık olmayan bir şey. Bu tarz böyle çok beyaz tenli olan insanlarda küllü renkler biraz ölü mü duruyor? Öyle duruyor çünkü beyaz, bir de gri koyarsan, yani gri kazak bile giyse beyaz ciltli biri solgun gösteriyor onu. Ancak bir allık bir şey sürmesi Ve gerekiyor. sürekli makyaj yapan birisi mesela her gün işe gidiyorsa, ki şu anda herkes işine gidemiyor. Ama işe giden birisi her gün mutlaka ben rimelimi aldığımı sürüyorum evde de olsam diyorsanız mesela o tonlar gerçekten iddialı tonlar aslında Ama güzel. şöyle baktığımda bu kız güzel bir sarışın da olurdu. Ben hep sarışıncıyım. Ben sana diyecektim ki bunu Şöyle, bir sarı evet, yapsak mı güzel acaba? bir sarı ama sarıya dönmesi uzun zaman alır. Neden diyeceksin? Çünkü alt bazda kırmızı var. Oy. Bunu silmek, işlem yapmak böyle bir senelik bir süreci var. Yani ki- en belalı süreç desem Evet en bela süreç ve bunu yavaş ve uzun yapmak lazım. Saçına zarar vermeden ilerlemek lazım. Evet. Çünkü bu biraz tehlikeli bir dönüş olabilir ama sabırlı olursa sarışınlık da çok yakışacak kişilerden biri. Doğal bir sarışın gibi gözükebilir. bu bana arada. sorsan sarışın olsun, 3 kuruş fazla olsun. Geçelim. Sana kalsa Bana sen kalsa herkes sarışın olsun. Dedim ve karşımıza Elif çıktı. Elif'in evet yani Elif, Ne oluyor sana? değil mi yani Elif çok güzel bir Buraya kız. bir iki tane soru işareti yapar mısın? Böyle oldu bak diye. Gerçekten çok Hayırdır güzel. Cemil Bey? Yani ben şey olur, benim mesela sevdiğim bir karakter. Yani sen de beğenmedin mi kızı? Bu kadar bronz bir insan şu an kızardı bilmiyorum. Cemil'in kıpkırmızı. rengini görüyor. Tamam peki başlıyorum. Evet. Almış sağdan güneşi. Evet, almış. Yani güneş ışık Süt güzel, gibi şeyi güzel. teni var zaten. Yeşil gözleri, pembiş dudakları. 2-3 tane Yani çili var. doğru, tahmin Elif'i ediyorsan geçmek istiyorum. bu kız Gerçekten şaka nötr. yaptım. Şaka yaptım. Cilt alt tonu nerd diye inan bakınca anlıyorum. Çünkü buna her şey olur. Şimdi yani sonuç olarak bize yollamış ve bir miktarda olsa değişim istiyor. Yalnız bu arada saçının tonu yani ışıktan, güneşten o kadar mı bebek, o kadar mı güzel olur? Benim söyleyecek bir şeyim yok rengine. Ha kesimde bir şey söyler mi Cemil? Ya ben kesmede rengi de söylerim ama o kıza ne yapsan olur yani. Çünkü şey bir cildi var. Hem beyaz hem pembe. Dolayısıyla ne renk yaparsak iyi taşıyacaktır. Ama bana açık biraz tonlardan. Açık tonlarda. Ama biraz o önlerde, şimdi Başak elini koyuyor, siz görmüyorsunuz ama
oralarda biraz aydınlık isterdim yüzümde. Bir parça daha Bir şöyle parça açarak orada isterdim Bir de ve yaz geliyor şimdi. Uçları böyle çok yıpranık ya. Bir böyle köprücük kemiğinin hizasında böyle güzel, temiz bir, keskin Temiz bir bir kesim. görüntü çok hoş olurdu. Tatlı olurdu, evet. Rengi bence gerçekten çok güzel. Peki gelelim Melda'ya. Saç videosu için gönderiyorum demiş. Melda da yani gerçekten gözlerimiz kamaştı. Kızlarımızın hepsi Evet, bence Melda'yı oynamaya birbirinden gerek yok. Saçı da Melda'nın çok güzel, rengi çok şeyi de güzel. rengi de çok güzel. Yani bize attığı resimden mi de onu bilmiyorum ama şu an ben mesela Melda böyle gelse bakım yapıp gönderirdim. Melda bakıma gel. Sevgili Deniz, Çağlaşıkel'den geliyorum demiş. Çok tatlı, aşırı güzel. Medyaya atıyorlar ya mesela. Bu arada arkadaşlar fön sesleri burada inanılmaz bir kaos var şu anda. Biz sakin bir köşeye çekildik Cemil'le ama Aynı zamanda içeri bir ciddi işleyiş var. şu anda kuaförden sesleniyoruz size. Belki seslerden zaten anlamışsınızdır. Sevgili Deniz, kıpkıvırcık saçları var. Çok da tatlı, sempatik birine benziyor ve büyük ihtimalle bir değişim istiyor. Ne yapılabilir? Ben kıvırcık saç çok seviyorum. Böyle saçları sadece biraz kıvırcık saçın karakterinden dolayı çok çabuk kuruyor. Ben olsaydım bu saçı daha hacimli ve daha kabarık kullanırdım. Biraz da önleri böyle kısaltırdım ki böyle yüzüne düşsün o katlar böyle yukarı doğru gitsin ama buralarda böyle yüzünün şuralarında özellikle böyle düşsün topladığı zaman falan da böyle Bir iki alnında böyle daha... falan bir şey olsun. Ama rengini bu resimde onun rengini de sevdim ama aralara ışıltı konulabilir. Ha, bir minik ışıltı Minik olabilir. ışıltı böyle güneşten açılmış gibi. Dipten gelen Zannediyorsam ışıltılar yaşı da mı çok yoksa küçük uçlar mı? zaten. Belli. Değil mi? Çok yapılı olmayan bir ışıltılar koyardım. Belli belirsiz. İçinde karışık bu baby lash dediğimiz ışıltılarla bence çok hoş olurdu. Tamam, bir parça kesim de güzel olur dedin. Sevgili Tuğçe. Tuğçe zaten bildiğin şampuan reklamlarından çıkarak gelmişsin. Teşekkür ederiz. Sormuş, demiş ki küt saç mı, uzun saç mı, doğal sarılar mı yoksa kararsızım? Bazı Şimdi güzel, kararı ben bazı verelim. sevdim. Onun da böyle çok pembe bir cildi var. Çok güzel bir gözü var. Tenli Gözü, rengi kaşı falan muhteşem çok ya. güzel. Ben bu saçın sadece önlerine kat keserdim. Ya yapma, gözünü seveyim. Şunu yapma Cemil ya. Evet, ama sen şimdi uzatıyorsun diye. Abicim yani şu saç şuraya kadar uzamasına kadar canımız çıkıyor. Kadının saçı şuraya kadar Evet, uzamış, güzel ama keseceğim diyor. Yüzü bak ince bir küçülen üçgen bir yüzü var aslında. Orada saçı geldiği için anlamıyorsun ama biraz üçgenleşiyor, çenesi küçülüyor. O çeneyi bence ortaya çıkartmak lazım. Bak, yüzü açılmış ya burada. Onun gibi bir parça daha açarsak. Tuğçe'nin saçını çeneden yukarıya çıkartmam yalnız. Yok hayır, değil ben mi? de Yok. çıkartmam. Hayır, önlerini boyunu değil. Hayır yani öndeki Ha, boyunu evet. dedim yani Öndeki şuradan boyunu da. yukarıya Aynen, çıkmaz aynen. değil mi? Çenenin altında bir tık renk çok güzel. Belki böyle ışıltı, bir minik bir ışıltı olabilir. Ama ben renge bayıldım, ben de baza çok bayıldım. beğendim. Ve çok yakışmış. Yani bu nasıl bir değişim istemek fotoğrafı? Evet, yani mesela ben Tuğçe'yi Hani böyle bir nasıl- saç reklamında görsem, şampuan reklamında Okey görsem. yani burada hiçbir okey. değişime ihtiyaç yokmuş gibi Evet. de düşünebiliriz aslında. Böyle Çok güzelsin küçük Tuğçe böyle bir maşallah. magic taçlarla şey yapılabilir. Yapılabilir. Şimdi geldik Seda'ya. O şanslı kişi belki de ben olurum demiş. Belki de. Belki de kim bilir. Şimdi Seda'nın saçını değerlendiriyoruz. Sarışın severlerimizden. Bu dibin belli bir yere kadar gelmesi, ondan sonra açılmasıyla ilgili ben herhalde bir 10 yıldır falan bunu ısrarla Cemile diyorum ki dip ne renkse ucu da aynı renkte olacak. Öyle bir şeyim var. Bilmiyorum niyeyse. Mesela bu bana birazcık doğal gelmiyor. Peki ben sana sorayım. Sence sarışın olmalı mı? Bence sarışın olmalı. Bence de olmalı. Bu yanlış bir sarı ona bence. Ama yanlış bir sarı. Yanlış bir Doğru. Çünkü cildinin yanağına düşen yerdeki saçla Evet. cildin tonu aynı. Yani gözükmüyor orada saç olduğunu böyle çok dikkatli bakarsan yanağında. Doğru. Şurada bir Anlayabiliyorsun, tane değil mi? saç Şurada var. bir saç Neredeyse var. aynı renk. Neredeyse Şimdi ne olur aynı yani renk. öyle olursa? Şu anda cildiyle aynı olduğu için bir kere yorgun gösterir. öyle. Çok makyaj yapması gerekir. Yani aslında mantık şöyle çalışıyor. Bir kontrast olmalı saçıyla cildi arasında. Ki saç belli olsun ve yüzü ayrı düşsün. Yani çocukların saçında böyle dikkat ederseniz böyle dibi biraz daha farklıdır. Evet. Burası daha farklıdır ya, böyle gerçektir, o doğaldır. Doğalıyla öyle olur da. Dolayısıyla bir ton, iki ton arada fark olmalı. Ya daha çok açmak lazım. Şimdi ya benim şunu koyulaştırmak anlamadım. lazım. Cemil, bizim ten rengimizden saç rengimiz ten rengimize göre her zaman bir tık daha koyu mu olmalı Ya evet, üzerine ya açık görünmesi olmalı ya için? koyu olmalı. Ha, ya tamam aynı renk olmamalı. Aynı renk olmamalı. Cildin de aynı renk olmamalı. Enteresan. Peki ne yapabiliriz Seda'ya sence? Bir Biraz- kere bir bakım yapılır. Bir bakım Güzel şart. bir bakım şart. Kestirmek isterse kısalabilir. Kıvırcık bir bob kullanabilir. Yani elini Ama koyduğu dalgalı yerden da bak. saç, Şu elini şöyle. şöyle koymuş ya. Değil mi mesela? O elini Evet. yerden koyduğu yerden sanki böyle olsa daha Daha bir şey kesin. gösterecekmiş gibi onu. Bir de bu yeni nesil löflerden yapılabilir. Yani böyle sık ama doğal geçişli.
Bir O çok ışıltısı. güzel ya. Evet. Onu çok beğeniyorum gerçekten. Röntgenci pek insan değildim ama Evet hakikaten ama bana da bu yeni teknoloji sevdirdiniz. şimdi şey değişti artık. Ben de eskiden de öyle çok çizgi şeyleri hiç sevmem. Evet. Ama yeni teknoloji artık Müthiş. çizgi yok ve müthiş renkler Kendi çıkıyor. rengin gibi, kendi Bu saçın yorgun gibi. halini yok etmek gerekiyor. Yani normalde onun da böyle hoş bir yüz yapısı var. Ona Bu uygun saç güzel bir sarı mı diyorsun ona sen? uygun güzel bir sarı var ama yorgun göstermiş. Evet, bunu şu anda evet böyle bir pembe allık süresin geldi Seda sana Değil mi? şu anda. Evet. Evet. Peki devam edelim. Yine aynı aslında saç renginden bahsedebiliriz burada da. Sevgili Melike yazmış, Çağla'nın videosu için gönderiyorum demiş. Çok çok teşekkür ediyoruz. Melike'ye selamlarımızı yolluyoruz ve Cemile dönüyoruz. Ben Melike'yi asla sarı yapmazdım mesela. Evet. Kendi renginle uygun güzel bir kahve Ölürdü, boya. ölürdü yani. Şimdi hemen o alttaki saçın üstü olduğunu düşünüyorum. Direkt ölürdü. Yani böyle kendi rengine bronz kahve olabilir, çikolata kahve Çikolata olabilir, kahve. nude bir kahve olabilir. Kahvenin bütün tonlarını çok iyi taşır. Ama bence sarıdan uzak durması gerekiyor. Evet. Bir de sarı yapıldığı zaman sanki gerçekten bana soruyorsan eğer hakkını vermen Hakkını gerekiyor. vermek Yani kaçamak sarışınlar, Ara sarı uçtan olmalı. azıcık buram sarı olsun, şuradan bir sarı düşsün dediğin zaman o bence çok yapay Muhtemelen oluyor. uzamış öyledir. O da olabilir. Ama yine Belki de sarı olmamalı. kendi rengi olabilir mi o dibe? Büyük ihtimalle kendi rengi. Ama ben onun yerinde olsam asla sarı tonlara gitmem. Okey. Asla sarı tonlara. Peki. Aa, bir bebek. Evet mesela. Sevgili Nilay, saç rengi ve kesim için yorumlarınızı bekliyorum demiş. Ne olabilir Bu acaba? çillerle sence? Yani sana bir cincir rengi geliyor Bir ki cincir. sağdan geliyor yani. Evet. Bize geldi bir kere o. Nilay sana geldi mi bilmiyorum ama biz Cemil'le daha öncesinde istişare ettiğimizde o çilleri görünce, o ten rengini, o kaşları Kesinlikle. görünce dedik ki nefis bir bebek kızıl olur sana, çok yakışır Kesinlikle. dedik. Ama acaba sen hiç hayatın boyunca böyle bir değişime hazır mısın? Tamam biz burada söylüyoruz ama o da çünkü köklü bir değişim ve marjinal bir renk olacaktır. Oldukça dikkat Çok çekici bir büyük renk fark. olacaktır. Belki Nasıl de yapılır? Nilay çocuk yaşlarında yani belki böyle 3-5 yaş arasında turuncu Büyük olabilir. ihtimalle olabilir. Olabilir. Uçlarda bir parça turunculuk var. Boya mı bilmiyorum. Ama bu kadar koyu bir turuncudan kastım da bildiğimiz ginger turuncuyla bir Avrupalı bir görüntüye Çok çok acayip kavuşacak. yakışır. Acayip yakışacak. Yani yolda bir sürü kişi ona şey diyebilir. Sen böyle mi doğdun? Evet, şöyle bir dönüp bakıp baktırıp öyle sorabilir. diyebilir. Güzel bir katlarla da muhteşem gözükecek. Yani acayip bir cildi var. Çok çok hoş. Evet, ismim Sevilay. Şu an rengi aktı diyor. Evet, bu herhalde bir tarafı mor, bir tarafı pembe boyanmış. Tahmin ediyoruz şu anda aşağı yukarı olduğu rengi, Olmuş. aktıktan sonraki rengi. Ben açıkçası akmış rengini görmeyi tercih ederdim. Aynen, Çünkü o çok aynen. daha Ben de, kullanılabilir ben de. ve çok daha doğal bir şey oluyor. Kesinlikle. Ben de renk seviyorum biraz da işte. Şey yapamıyorum. İleride pembe yapmayı. İleride pembe istiyoruz yani bir. Evet, peki ne yapılabilir bu saça? Ya şöyle belli ki marjinalliği seviyor. Seviyor. Evet. Ona her şey Tam yapılabilir. senlik Cemil, Evet, vallahi bak. tam belli. Hani her şey yapabilirsin. Koyu da yapabilirsin. Onu sarı hariç. Bence. Niye sarı hariç dedin onu da bilelim. Çok açık cildi. Yani bu kadar açık ciltlerde sarı hani olacaksa ne olmalı biliyorsun? Beyaz bir platin olmalı. Platin. O da çok zor bir renk. Sana kullanmak. bir şey sorabilir miyim? Bu moru pembeyi yapmak için platine kadar Kesin açılmamış açılmıştır, mıdır? kesinlikle Yani bunun açılmıştır. sonuçta altını akıttığın zaman yine tabii ki uzun süreler Evet, belki de evet. işlem ama gerekecek aktamazsın, ama o saç çok yorulmuştur. artık Büyük ihtimalle Yani altında uçları da- biraz yıpranmış bir saç vardır. Yani bence Sevilay marjinal bir kadın olduğu için onda sınır tanımayacağımız her şeyi yapabiliriz. değil mi? Bambaşka bir kadın Bambaşka haline de bir kadın. getirebiliriz. Peki sevgili Özge şöyle hızlıca bir bakalım. Küp kesimde ön tarafı, ön parçası uzun, hafif bir iki tane balyajı da var. Bu da çok güzel bir kumral kadın bence Özge. Ben bu kumrallığı hafif böyle yeşile dönen kumrallığı, kendi göz rengi, ten rengi ve saçının kendi doğasında olduğunu görebiliyorum şu anda yanlış eğer düşünmüyorsam. Doğru düşünüyorsun. Bazı çok güzel zaten. Evet Bazı rengi kesinlikle bazı güzel. çok güzel. Neler yapılabilir neler yapılmaz ki diyeceğim. Neler yapılmaz. Aynı fikir ama mesela onun da bir hoşları ve ben bu sırada çok değiştirmek istemezdim. Bu farkı sevmiyorum artık yani bu Şu çok sol keskin tarafı ön fark. farklı. Yani çok güzeldi ama şimdi artık olmamalı. Bir de onun çenesinde de o fark olmamalı. Hepsi aynı boy olsa, Evet. çenesi ortaya çıksa bence muhteşem gözükecek. Yani diye ben düşünüyorum. olsam sol tarafı da uzatıp öndeki kadar hepsini aynı Hepsini boyda aynı. belki biraz Yapıp- bekleyip yapabilirsin. Aynı Hani fikirdeyim ben. Hepsi aynı boya gelip Boyda. o boyada yapıp ama o öndeki sarılığı yapabiliriz yine ama bu renkte değil yine. Biraz daha yumuşağı belki daha azı.
Özge Hanım, yanlış kesim sonucu hoşuma gitmeyen katlar oluştu. Kuaföre gitmeye korkar oldum. Biraz renk nasıl olur diye düşünüyorum demiş. Bence çok da güzel görünüyorsunuz. Bilmiyorum nasıl bir kat yaşandı orada tam göremiyorum Ben ama de anlayamıyorum. anladığım kadarıyla uzun olan saçına gereksiz fazla kısa katlar yapılmış gibi hissediyorum şuralarda Cemil. Tamam, olabilir. Bir hareket istemiş olabilir. Bazen olabiliyor yani istemediğimiz sonuçlar. Ama aslında yine bile çok da güzel görünüyor. Saçın rengi de çok güzel görünüyor. Bilmiyorum acaba nasıl bir değişim istiyor? Yani değişim derken 2-3 tane balyajdan mı bahsediyorlar? Yoksa gerçekten bambaşka bir kadın olmaktan mı bahsediyorlar? Bunu onlarla birlikte istişare etmek lazım. Ama genel baktığın zaman sence ne yapılabilir? Yani bence eğer sıkıldıysa ve sevmiyorsa uzatması gerekiyor. O Katları uzatacak. uzatması, biraz sabırlı olması gerekiyor. Ama diyorsa ki ya ben değişime hazırım, korkmuyorum değişimden. Gel o zaman biraz kısalıp katları yakınlaştırabiliriz, Birbirine birbirine yakınlaştıralım. yakınlaştırabiliriz ama Öyle uzatın. bence bu kız saçın rengini değiştirmesin. Saçın rengiyle alakalı bir şey Bana yapmamasını çok güzel tavsiye ederim. geldi açıkçası. Bana güzel gözüküyor bu. Zaten o da kesimden memnun değilmiş. Evet, son fotoğrafa bakıyoruz. Adı Gamze, yeni anne oldum. Oh ne güzel, Hayırlı hayırlı olsun. uğurlu olsun. Sağlıkla, severek, hoppacık kucaklarda büyütün inşallah. Değişime ihtiyacım var demiş. Ne Sence güzel söyle. Ve aynı şeyi mi düşünüyoruz böyle? Yani ben şimdi sen de aynı şeyi düşünmem üzere. Yani çok güzel bir göğüs üstü bir Değil kesim mi? bence. Ve hafif renginde bir genel bir kırıklık, genel bir böyle minik kırma. bir dokunuş. Kırmayla hafif böyle hem onun hem çok günlük Yüzünü kullanabileceği, ışıldatacak, yormayacak. şöyle toplayabileceği rahat bir kesim. Aynen. Ve onu dinamik gösterecek. Bir tek allık sürse bile kendini böyle iyi hissedebileceği Aynı yanlardan fikirdeyim. ışıltılı. Böyle bakınca burada çok bir yığılma varmış gibi değil mi? Böyle bir Evet şurada var. bir- Çok güzel saçları bu Saç çok arada. güzel, Saçının rengi de bence çok güzel. Şuralarındaki renk bence Aynen, bilmiyorum ışıktan mı öyle ama çok güzel. Çok da güzel böyle turunculaşmadan da güzel bir renk alırmış Evet, gibi geliyor. turunculaşmadan bence de alır. Aynı fikirdeyim, mutlaka kısalmalı çünkü böyle bakınca o hem yorgunluğunu yok alacak hem de yeni bir anne hayatını kolaylaştıracak, daha çabuk kuruyacak, daha fresh gözükecek. Şöyle bir sabah kalktığı Sabah zaman kalktığında bir kendisini şey yaptı, hissedecek. daha iyi hissedecek. Yani sevgili Gamze gerçekten anne oldun ve ben senin şu anda tabii ki ne kadar yorgun olduğunu çok iyi anlıyorum. Makyajsızsın. O kadar güzel görünüyorsun ki evet gözlerindeki yorgunluğu anlayabiliyorum ama bence inanılmaz Ya güzel çok görünüyorsun. küçük dokunuşlarla bence de. Çok Aynen. güzel. Hem kendini çok iyi hissedersin hem de belki bir rimeli bile sürmeye üşenmezsin sabah böyle insan. Çünkü gerçekten yani bunu her zaman söylüyorum. Kuaförden çıkan Çok saçı kadının var. özgüveni diye bir şey vardır yani bu hayatta. Saçı gerçekten güzel olanı, bakımlı olanı, gerçekten kadının en önemli bence aksesuarı saçlar. Kesinlikle. Biz de bu anlamda Cemil'le gerçekten tamamen konuşup hadi böyle bir şey yapalım dedik. Şimdi sizin bize gönderdiğiniz fotoğraflar arasından 3 kişiyi tamamen baştan yaratacağız. Ama bu bizim az önce Cemil'in saydığı ben olsam bunu yapardımdan ziyade sizinle karşılaştığımızda sizin isteklerinizi de göz önünde bulundurarak en doğru seçimi mutlaka beraber Cemil'le karar veriyor olacaksınız. Ben de bu yolculuğunuzda yanımda olacağım. Şimdi bize bir 10 saniye müsaade ederseniz biz Cemil'le istişare yapalım ve kimlerin saçını değiştireceğimize karar verelim. Evet, kararımızı verdik. Kararımızı tamamen neye göre verdik? İç ve ihtiyaçlara göre, iç sesimize göre. güvenerek ve değişime açık olduğuna inandığımız, enerjisine inandığımız kişiler seçmeye çalıştık. Bir kişi de yedek seçtik. Bu demek değil ki daha sonra yine olmayacak. Bu demek Baş- değildir ki bu bir ilk ve sonda. Hayır asla değildi. En çok sevdiğim şey zaten Cemil işine aşık Zevkli, bir her zaman. kişi. Ben de onunla beraber olmaya, yan yana olmaya zaten bayılıyorum. Dolayısıyla da çok güzel bir şey olacak diye düşünüyorum. Ben çok Seçtiğimiz heyecanlıyım isimler. Şimdiden. Evet. Birinci isim sevgili Gamze. İkinci isim sevgili Miray. Miray. Değişime uğrayacak olan üçüncü isim ise tatlı Deniz. Deniz'i, Nilay ve Gamze'yi en kısa zamanda sizlere ulaşacağız ve değişimimizi başlatacağız. Ama aynı zamanda hani olur da birinizde ulaşamayız, herhangi bir problem olur diye bir kişi de yedek seçtik. Yedek ise adaşım Çağla. Çok heyecanlıyız. Ben çok heyecanlıyım. Bakalım Ben neler bir kere yapacağız. onları görmek için sabırsızlanıyorum. Ben de. Ve Aynen. son hallerini acayip merak ediyorum.
Çok güzel bir seri olacağını düşünüyorum bunun. En kısa zamanda Heyecanla bekliyorum. yeni videoyla değil mi? Evet. Karşınızda Değişim olacağız. videolarıyla. Görüşürüz.